beyhude olmayacak çünkü İsrail yeniden hiçbir zaman boş bir söz olmayacak. Her zaman kutsal bir söz olarak kalacak. Ve diyoruz ki yeniden asla olmaması için şimdi harekete geçmeliyiz. Dostlarım, düşmanlarımızı yenmek hem cesaret hem de netlik gerektiriyor. Netlik şunu bilmekle başlıyor: İyi ve kötü arasındaki fark. Ve inanılmaz bir şekilde anti-İsrail protestocuları birçoğu kötülükle yan yana durmayı doğru görüyor. Hamas'la birlikte durmayı doğru görüyorlar. Tecavüzcülere destek vermeyi doğru görüyorlar. Ki bunlar kibutzlara gitti, evlere gittiler, çocukları, bebekleri gizli odalardan aldılar, aileleri öldürdüler, ebeveynleri öldürdüler. Gizli odalara olan kapıları buldular ve bebekleri öldürdüler. Bu protestocular onları destekliyor ve kendilerinden utanmaları gerekiyor onların. Basit bir farkı yapmayı reddediyorlar. Teröristlere hedef alanlar ve sivillere hedef alanlar arasındaki ayrımı yapmıyorlar. Demokratik İsrail Devleti ve terörist Hamas arasındaki farkı görmezden geliyorlar. Yakın zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin genel direktörüyle bir görüşme yaptık ve şunu söylediler: bu protestocuların Amerika'ya rahatsızlık vermek istediklerini söylediler. Ve bu protestocular 4 Temmuz'da Amerikan bayrağını yaktılar. Aynı zamanda North Carolina Üniversitesi'ne de teşekkür etmek istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri bayrağını korudular ve bu anti-İsrail protestocularına karşı, İsrail karşıtı protestoculara karşı Amerikan bayrağını korudular. Ve bildiğimiz kadarıyla İran, İsrail karşıtı protestoları fonluyor şu an devam eden, şu an bu binanın dışında devam eden. Çok fazla kişi değiller ama oradalar, şehrin dört bir tarafındalar. Bu protestoculara bir mesajım var. İran'ın tiranları, gayleri asan, kadınları başlarını örtmediği için öldüren ve sizi fonlayan İran, siz İran'ın kullanışlı aptalları oldunuz. Bu protestocuların bazıları çok inanılmaz bu. Bazı protestocular bazı tabelalar tutuyorlar. Gazze'yi destekleyen gayler diyorlar. Aynı zamanda şunu da diyebilirler: KFC'yi destekleyen tavuklar. Bu protestocular şunu söylüyorlar: nehirden denize diyorlar. Ancak bazıları hangi nehir, hangi deniz hakkında konuştuklarından haberdar bile değil. Sadece coğrafyaları da kötü değil, aynı zamanda tarihleri de zayıf. İsrail'e şunu söylediler: sömürgeci bir devlet dediler İsrail'e. Şunu bilmiyorlar mı? İsrail toprakları İbrahim'in, İshak'ın ve birçok peygamberin
Davud'un, Süleyman'ın bulunduğu topraklardı. Ve 4000 yıl boyunca İsrail toprakları Yahudi halkının evi oldu. Her zaman bizim evimizdi, her zaman bizim evimiz olmaya devam edecek. Sadece kampüste protesto yapan protestocular da yanlış yapan kişiler değil. Aynı zamanda bu kampüsleri yöneten kişiler de yanlış yapıyor. Soykırımdan 80 yıl sonra Harvard'ın, Penn'in rektörleri, ki bunu söylemekten utanıyorum, mezun olduğum MIT'nin rektörleri, Yahudilerin soykırımına destek verenleri kınama cesaretini gösteremediler. Ne dediler biliyor musunuz? Bağlama bağlı dediler. Bağlama bakmalıyız dediler. Bu akademisyenlere biraz bağlam vereyim. Antisemitizm dünyanın en eski nefret suçlarından biri. Ve seneler boyunca Yahudilerin katliamı hep inanılmaz suçlamaların ardından geldi. Suları zehirlediklerimiz, hastalık yaydığımız, öldürülen bebeklerin kanlarını kullandığımız, bu antisemitik yalanlar, inanılmaz yalanlar, toplu katliamlara ve sonunda da dünyanın en kötü soykırımına, Yahudi soykırımına yol açtı. Ve bu kötü niyetli yalanlar yıllar boyunca sadece Yahudilere karşı da yöneltilmedi, şimdi artık Yahudi devletine karşı da yöneltiliyor. Lütfen alkışlamayın, dinleyin. Bu iftiralar, İsrail'i soykırımcı diyen iftiralar, İsrail'in meşruluğunu kaybetmesi için, şeytanlaştırmak için yapılan yalanlar her yerdeki Yahudileri şeytanlaştırıyor ve Amerika'daki ve dünyanın dört bir tarafında antisemitizmin yükselişe geçmesi şans değil. Dostlarım, ne zaman ve nerede antisemitizmin yükselişe geçtiğini görürsek anında karşılığında kınamalıyız ve savaşmalıyız. Hiçbir istisna olmadan. Ve Yahudilere karşı iftiralar, ipek, röpteşambır giyenler ve adaletten bahsedenler insanlar tarafından yapılmıyor sadece. Bunlar tarafından da yapılıyor ve Uluslararası Ceza Mahkemesi İsrail'e Gazze'lilere aç bıraktığı konusunda iftira attı. Bu bir yalan, bu tamamen bir uydurma. İsrail 40 binden fazla yardım tırının Gazze'ye girmesine izin verdi. Bu yarım milyon ton gıda anlamına geliyor ve her kadın, çocuk ve yaşlının beslenmesi için gönderildi onlar. Gazze'dekilerin yeteri kadar gıda alamamasının sebebi İsrail'in engellemesi değil, Hamas'ın onları çalması. Ve bu yalandan başka bir yalan daha paylaşmak istiyorum. Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısı İsrail'i bilinçli olarak sivilleri hedef almakla suçladı. Ne hakkında konuşuyor bu adam? İsrail silahlı kuvvetleri milyonlarca mesaj gönderdi, milyonlarca not gönderdi, binlerce telefon araması yaptı ki Filistinli siviller saldırılardan uzaklara gitsin. Ancak Hamas elinden geleni yaparak sivilleri
saldırıların yapılacağı yerlere yönlendirdi ve roketler fırlattılar camilerden. Hatta kendi sivil vatandaşları, kendi sivil Filistinlilerini bile vurdular kaçtıkları için. Filistinli kadın ve çocuklar insanlardan kalkan olmak için çok iyi görev yapıyorlar dediler. Çok canavarca bu. İsrail'de her bir sivilin ölümü bir trajedi. Hamas içinse bu bir strateji. Filistinli sivillerin ölmesini istiyorlar. Böylece İsrail uluslararası medya tarafından hedef alınsın ve savaş sona ermesi için baskı uygulansın. Hamas hayatta kalmaya devam ettiği sürece 7 Ekim'i yeniden ve yeniden gerçekleştireceği sözünü verdiler. Ancak size şu sözü vermek istiyorum. Ne baskı yapılırsa yapılsın, ben bunun gerçekleşmesine izin vermeyeceğim. Amerikalıların çoğu bu Hamas propagandasına inanmadı. Hala İsrail'i desteklemeye devam ediyorlar. Ve Amerika'ya teşekkür ediyorum demek istiyorum. Ve kongre üyelerine de teşekkür etmek istiyorum. Bizi desteklemeye devam ediyorlar. İsrail'i desteklemeye devam ediyorlar. Doğruluğu desteklemeye devam ediyorlar ve yalanların gerçek yüzünü görüyorlar. Ancak Hamas'ın yalanlarına inananlara şu sözü söylemek istiyorum. John Spencer, West Point'te bir akademisyen ve şehirlerde düzenlenen tüm çatışmaların araştırmalarını yapıyor ve beni düzeltti. Tarihteki tüm şehir çatışmalarını inceledi. İsrail, tarihteki tüm orduların ve uluslararası hukukun gerektirdiği tüm gereksinimlerden fazla olarak, tarihteki tüm ülkelerden fazla olarak sivilleri korumak için elinden geleni yapıyor dedi. Bu yüzden tüm yalanlara rağmen Gazze'deki savaş, savaşçılar ve savaşanlar ve siviller arasındaki oranın, hayatını kaybeden savaşçılar ve siviller arasındaki en düşük orana sahip savaşlardan biri. Ve en düşük oran nerede biliyor musunuz? Refah'ta. Birçok insanın söylediği şeyi hatırlatmak istiyorum size. Eğer İsrail Refah'a girerse binlerce, hatta 10 binlerce sivil öldürülecek demişlerdi. Ancak geçtiğimiz hafta ben Refah'a gittim ve askerlerimizi ziyaret ettim. Hamas'ın geri kalan terörist savaşçılarıyla savaşan askerlerimizle. Dedim ki, Refah'ta kaç teröristi öldürdünüz? Bana 103 asker dediler. Tam bir sayı söylediler. Ben de sordum. Kaç sivil öldürüldü? Bana dedi ki, Başbakan, hiç, pratik olarak hiç dedi. Bir olay hariç dedi. Bir bombanın şarapneli, Hamas'a yönelik gönderilen bir bombanın şarapnelinden bir sivil öldürüldü. Ancak pratik olarak kimse öldürülmedi. Neden biliyor musunuz? Çünkü İsrail insanları saldırıdan, zarardan uzaklaştırdı. Birçok insan bunu bizim yapmadığımızı söylüyor, ancak biz bunu yaptık. Buradaki kahramanlar, İsrail'in askerleri, savaşa nasıl devam ettikleri sebebiyle kınanmamalılar. Tam tersine teşvik edilmeliler, takdir edilmeliler. Bugün burada olan herkese teşekkür etmek istiyorum. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yalanlarına karşı bizi desteklediler. Bunlar sadece iftira değil, tehlikeliler. Uluslararası Ceza Mahkemesi İsrail'in elini kolunu bağlamaya çalışıyor kendini savunmaması için. İsrail'in eli kolu bağlanırsa sırada Amerika olur.
Ve sonrasında kimin olacağını da söyleyeyim. Tüm demokrasilerin terörizme karşı savaşması engellenir. Savaştığımız şey de bu. Bu yüzden Yahudi devletinin elleri hiçbir zaman bağlanmayacak. İsrail her zaman kendini savunmaya devam edecek.